Merhaba sevgili dostlar. Bugünkü videoda Kehf suresinde anlatılan Hızır Musa kıssasından söz edeceğim. Veya Hızır Musa hikayesinden bahsedeceğim. Bu hikaye 23 ayet üzerinden anlatılmıştır. Bu hikaye gerçek bir hikaye mi değil mi? Ayetlerin değerlendirilmesinde ortaya çıkacaktır kendiliğinden. Aslında bu bir e, uluslararası diyelim bir hikaye, masal, söylence. Nedir mesela bunun başka versiyonları? Mesela Gılgamış Destanı bunun gibi gösteriliyor. Veya İskender'in hikayesi, savaş hikayesi. Veya Yunanların, Greklerin İlyada destanı bunlardan bazılarıdır. Aslında bu hikaye şeyde yok. Tevrat'ta böyle bir hikayeden söz edilmez, anlatılmaz. Sadece Tevrat'ta e, nedir? İlyas ve Yeşua'nın birlikte yürüdüğü anlatılan bir hikayeden bahsedilir. O kadar. Yeşua kimdir? Yeşua e, Musa'nın kız kardeşinin oğluymuş. Bu Yahudi e, hikayeleri. Yani Kur'an mesajıyla bir alakası olmayan mesajdır. Evet, dedik ki bu çeşitli versiyonları olan insanlık tarihinde farklı kültürlerde, farklı şekillerde ve farklı isimlerle ortaya konmuş olan bir hikaye, bir halk hikayesi. Ama Kur'an bu halk hikayesini ele alıyor. Oradan bir mesaj veriyor. Neden? Çünkü bu halk hikayesi Kur'an'ın yöntem olarak benimsediği şey şu. Diyor ki bir hikaye, bir masal, bir söylence halkın vicdanında ve bilincinde yer etmişse, onları etkilemişse ben o meseleye masal da olsa yabancı kalmam. Onu alır. Çünkü o etkilemiş ya insanları. İnsan bilincini. Ben ona yabancı kalmam. Ben onu alırım. Ve ondan gerçekten kalıcı ve insanlığa bir fayda temin edici mesaja dönüştürürüm. Kur'an'ın iddiası bu. Ve bunu yapar. Bunu yaparken de o hikayelerin, masalların, söylencelerin veya mitolojilerin gerçek olup olmaması onun açısından önemli değil. Önemli olan halkı etkilemiş olmasıdır. Kur'an'da birçok hikaye bu mantıkla vahyedilmiştir. Yani gerçek olmasına, tarihsel gerçekliğe uyup uymamasına bakılmamıştır. Bir hikaye insanları etkilemişse, yönlendirmiş ve yönetici etki ifa etmişse ben onu alır ve onun üzerinden bir mesaj oluştururum diyor Kur'an ve vahiy bilgi. Niye bunu yapar? Çünkü insanların etki alanı budur. Bu hikaye, bu masal, bu mitolojidir. Ancak o şekilde onların dikkatlerini çekerim. Onun için de bu hikaye gerçek bir hikaye, yaşanmış bir hikaye değildir. Fakat ne yazık ki bizim ilahiyat çevrelerimiz, mollalarımız, ustalarımız, hocalarımız bu hikayeyi gerçek olmuş bir hikaye gibi bize sundular. Böyle olunca da aslında aklımızı aldılar. Çünkü akla, ilme, hikmete, tabii ki Kur'an'ın mesajına hiç de uygun değil bu anlayış. Bu hikayenin gerçek olmadığını ayetleri tek tek okuyup ilerlediğimiz zaman
Yeri geldiği zaman sizlere bunu hatırlatacağım. Bunun da en iyi yolu hikaye söylence, mollaların söylediği sözler değil. Kur'an ayetleridir. O ayetleri değerlendirerek yürüyeceğiz. Ve Kehf suresinin 60. ayetinden başlayalım. Ne diyor? Bir vakit Musa genç adamına demişti ki, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim. Yahut senelerce gideceğim. Bunu açıklamadan önce, bu ayeti detaylandırmadan önce bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Kur'an ayetleri ne? Analitik bir yaklaşımla bakmazsak, analitik bir anlayışla onları çözmeye, anlamaya çalışmazsak Kur'an kolay kolay anlaşılmaz. Yani analitik nedir? Tıpkı bir matematik problemini çözmek için verilen elemanların tamamını nasıl kullanıyorsak ve verilen elemanların herhangi birini kullanmazsak problemin çözülmeyeceğini her matematikçi bilir. İşte bu ayetleri de sevgili dostlar, verilen elemanları tek tek, niçin verildiği, amacı neydi onu analitik bir mantıkla ortaya koymazsak mesaj anlaşılmaz. Ben bu ayetlerin anlaşılmasında mümkün mertebe bu analitik anlayışa riayet etmeye çalışacağım. Nedir o? Verilen elemanların ne anlama geldiğini tek tek anlatmaya çalışacağım. Nedir o? Musa genç adamına demişti ki, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim yahut senelerce gideceğim. Sevgili dostlar, burada her şeyden önce bir mesaj var. Nedir o? Diyor, Musa Hızır diye bilinen, gerçekte var olmayan bir adamı aramıyor. Bu hep böyle Hızır'ı aramaya çıkmış. Hayır, kimse Musa bunu aramıyor. Niye? Ayetten buradan görüyoruz. Diyor ki, ben iki denizin birleştiği yere kadar gideceğim veyahut da senelerce yürüyeceğim. Bu ne demektir? Ben bir gerçeği araştırıcıyım. Hakikati aramak için yola çıktım. Nereye kadar? İki denizin birleştiği yere kadar veya senelerce. Şimdi bu yürüyüşte dediğim gibi Musa bir Hızır arayışında değil. Hatta sözün başından onu da belirteyim. Pardon. Musa gerçek Musa değil, Hızır da gerçek bir kişi değil. Tamamen sanal. Yani bu bu iki birey diyelim, hikayenin konu mankenleridir. Hikaye onlar üzerinden anlatılır. Neden onlar üzerinden anlatılır? Gelecek aşamalarda onun da sebebi açıklanacaktır. Yani burada Musa herkes olabilir. Çünkü herkes gerçeği arama yolunda yolculuğa kalkan, algısal, zihinsel yolculuğa çıkan herkes burada bahsedilen bir Musa'dır. Böyle anlamazsanız bu hikaye eskilerin hikayesi olur. Bizim için bir şey ifade etmez. Hatta müşriklerin dediği gibi bu eskilerin hikayesidir deyip geçerler insanlar. Oysa ki bu hikaye herkesin, hepimizin düşünmek isteyen, akletmek isteyen herkesin, hakikati aramaya talip herkesin hikayesidir. Ve Musa bu adaylardan sembolik birisidir. Musa'nın genç arkadaşını önce de anlatayım. Musa'nın genç arkadaşı diye bir arkadaşı gerçekte yoktur. Neden oradan bunu söylüyorum? Çünkü 3-5 ayet sonra bir de bakıyoruz ki genç arkadaş ortadan kayboldu. Neden kaybolduğuna, neden yok olduğuna, neden söz edilmediğine dair bir tek mesaj yoktur. Çünkü neden? Mesaj aslında bu.
Yani nedir? Genç adam yoktur. Onun ortadan, sahneden çekilmesini açıklamıyorsa Kur'an, böyle birisi yok demektir. Peki nedir bu genç adam? Genç adam, Musa diye bilinen insanın gençlik duygusu ve gençlik dönemini temsil eder. Yani gençlik duygusu ona arkadaşlık yapıyor, o duygusu. Ve o duyguyla yola çıkıyor. Bunun da böyle olmasının makul tarafı var, çünkü gerçeği araştırma yolculuğu gençlik döneminde başlar insanların. Yaşlılık döneminde başlamaz. Onun için Musa gençken bu yolculuğu yapmış. Hatta ve hatta klasik anlamda inananlara da şunu da duyurayım. Hatta peygamber bile değilken denebilir. Çünkü araştırma safhasındadır. Evet, bu iki kavramı açıkladıktan sonra şimdi de iki deniz nedir? İki deniz, sevgili dostlar, e, İslam alimlerimiz çok farklı şeyler söylemişlerdir. Tıpkı bundan önce yayınladığım Dabbetül Arz'daki Dabbe'nin akla ziyan benzetmeleri gibi bunu da iki denizi de çeşitli şeylere benzetmişler. Nelere benzetmişler mesela? Bir örnek olsun diye söyleyeyim. Nedir o? İki denizin birleştiği yer Akdeniz'le Kızıldeniz'in birleştiği yerdir. Arkadaşlar, o dönemde ne Akdeniz ne Kızıldeniz, Süveyş kanalı henüz yapılmamıştı ve birleşmemişti. Veya Hazar Denizi ile Karadeniz'in birleştiği yer. Şimdi biz bugün bakıyoruz, böyle bir birleşme yoktur Karadeniz'de Hazar Deniz'in birleştiği yer. Üstelik Musa oraya mı gitti? Yani o kadar birbirinden Nil Nehri ve Karadeniz Hazar Denizi. Veyahut da Sudan'daki Nil'in iki kolu varmış. Sudan'daki Beyaz Nil ile Mavi Nil olabilir, iki denizin birleştiği yer. Veya Ürdün Nehri ile Kızıldeniz. Ürdün Nehri ile Kızıldeniz. Yani gerçekten akla ziyan benzetmelerdir. Gerçekten akla ziyan. Ha, bunlarla da herhalde tatmin olmadılar. Bazıları da başka denizler de olabilir. Bu niye problem biliyor musunuz? Hadi ben de bir ekleme yapayım. Bildiğim başka bir tane daha vardı. Dicle ile Fırat'ın birleştiği ve denize döküldüğü, adına da Şattul Arap denilen orasıymış diyorlar. Şimdi dikkat ederseniz iki denizin birleşen iki denizi aramaya çıkmışlar. Olayın mesaj niteliğini görmüyorlar. Görseler böyle bir deniz aramaya çıkmazlar. Aradıkları denizlerde hiçbir zaman birleşmeyen denizlerdir. O zaman iki denizden maksat nedir? İki farklı deniz. Yani farklılıkların birlikteliği mesajıdır bu. Zıtların birliği bilgisidir bu. İki farklı denizin birleştiği yer. Yani tevhid bilgisidir. Tevhid, la ve illa'nın aynı cümle içerisinde kullanılmış halidir. La ilahe illallah, la ve illa. Eskiler tevhide la ve illa denirdi zaten. Yani Nefi ispat. nefi ispat denirdi. Şimdi burada iki denizin birleştiği yer kısaca ve özet olarak dediğim gibi zıtların birliği bilgisidir. O bilgiye ulaşmak istiyor Musa. Ve çok önemli bir bilgi seviyesidir. Bunu bize Kur'an müthiş 1400 yıl önceden haber veriyor. Zıtların birliği bilgisi. Veya onunla da yetinmem diyor, yani
senelerce yürür. O zaman ortada birleştireceğimiz bir deniz aramasına ihtiyaç yoktur. Zıtların birliği bilgisine ulaştıran şey iki denizin birleşmesi gibidir. Tabii tasavvuf dünyası da bununla ilgili bazı şeyler söylemişler. Mesela ne söylemişler? Madde ve mana bilgisi. Madde ve mana bilgisi bir şey anlatmıyor ki. Çünkü neden biliyor musunuz sevgili dostlar? Her madde manasını içinde barındırır. Her mananın bir maddesi zaten vardır. Çok somut bir anlatım da değildir. Ama zıtların birliği bilgisi burada yani diyalektiğe girmeyeceğim, diyalektik mantığa falan girmeyeceğim. Çok derin bir konudur çünkü. Fakat bu kadarı bilinsin yeter. Evet. Ne diyor Musa? Ayet daha doğrusu. Ondan sonra bunun üzerine ikisi de denizin birleştiği yere vardıklarında. Demek ki bir algı sıçramasına uğruyorlar burada. Balıklarını unuttular. Bu arada balık denizde yolunu bulup kaybolmuştu. Sevgili dostlar, bir de karşımıza balık çıktı ve balık denizde hadi balığı getir yiyelim. Yani azıktır yolculukta yiyecekleri şey. E, aa ondan sonraki ayeti okuyayım da ondan sonra diyor ki adam gördün mü dedi kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuşum. Onu hatırlamamı muhakkak şeytan bana unutturdu. O denizde garip bir yol tutup gitmişti. Neden efsane diyorum biliyor musunuz? Balık nasıl oluyorsa yemek için hazırlanmış balık denizde bir yol tutturup gidiyor. Bazıları diyebilecektir belki Allah isterse mümkündür. Allah rastgele iş yapmaz. Allah'ın kanunları vardır. O kanunların hükmünü herhangi bir nedene dayalı olarak iptal etmez. Bunu böyle bilesiniz. Balık, yemeğe hazırlanmış bir balık suda yolunu bulup gitmez. Peki nedir bu? Buradaki balık Musa'nın bu yolculuktan önceki bilgi seviyesini. Neden bir öyle diyorum? Bilirsiniz balık veya ekmek neyse yiyecek gıda beslenmemiz içindir. Bir de manevi yani bilgi de bir gıdadır. O da zihinsel akıl gücümüzü geliştirir. Onun için bu bir gıdadır. Bilgi de bir gıdadır. Balık şeklinde temsil ediliyor. Önceki bilgileriydi. O yine eski bilgileriyle hareket etmeye kalktı Musa. Baktı ki yok. Neden yok? Çünkü yeni bir bilgi sıçramasını yaşayan insan eski bilgileri değerini kaybeder. Yok olur ortadan. Değerini kaybeder. Peki neden peki böyle olur diyor. Bir de başka bir şey daha diyor. Gördün mü dedi kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unutmuştum. Burada kaya nedir? Kaya biraz bir nefes aldırmak için söyleyeyim. Gülün arkadaşlar. İslam alimlerinden bazıları demişler ki bu kaya nerededir? Bir de kayayı aramışlar. Müjde bulmuşlar. Neredeymiş? Kudüs'te. Sevgili dostlar, acıklı bir şey ama akıl kafalarına geldiği gibi atıyorlar bu adamlar. Neden? Çünkü biliyor musunuz? Musa hiçbir zaman hayatı boyunca Kudüs'e gidemedi. Gitmedi. Mısır'dan çıktıktan sonra yani bilinen Tevrat hikayelerinde çıktıktan sonra 40 yıl çölde kaldı ve çölde öldü. Hiçbir zaman Kenan iline gitmeye kalkıyordu, gidemedi. Yolunu bulamadı. O da ayrı bir meseledir ya.
hiçbir zaman Kudüs'e gitmedi ki bu kaya orada olsun. Ne yapalım, öyle söylüyorlar. Peki benim için kaya nedir? Kaya yaslandığı bilgi, sırtını verdiği, yaslandığı, kendisini güvende hissettiği bilgi alanıydı. Fakat o bilgi alanında yanlış olduğunu söylüyor. Niye? Diyor beni şeytan kandırdı oraya yaslandığım vakit. Eski bilgisine yaslandığı vakit şeyler bilgisidir o eski bilgi. Eften püften bilgilerdir. Ona dalarsansa aslında şeytanın oyuncağı olursun demeye getiriyor. Evet. Ve ayeti devam ettiriyoruz. Musa demişti ki işte aradığımız oydu. Bunun üzerine izlerine dönüp gerisin geri gittiler. Bu farkındalık durumu ortaya çıkınca, yani o eski bilginin geçersizliği anlaşılınca, güvendiği bilgilerin boş çıkmasını fark edince o fark edişin izini takip etmeye başladı. Gerisin geri dediğimiz bu. Algısaldır, zihinseldir bu arkadaşlar. Nihayet yürüyorlar. Yürüyor daha doğrusu. Sevgili dostlar, buradaki genç arkadaş ortadan kayboldu dikkat ederseniz. Artık ayette ondan hiç söz edilmemeye başlanıyor. Nerede, nasıl yok olduğu bunu izah edebiliyorlar mı? Yok. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik deniyor ayette. Sevgili dostlar, dikkat ederseniz onu aramıyor. Tesadüfen birisiyle karşılaştık. Kullarımızdan bir kulla. Evet, ne diyor? Kullarımız. Nihayet kullarımızdan bir kul buldular. Yani onu aramaya çıkmadıkları mı? O kulla konuşuyorlar falan. Ve ne diyor? Onun için katımızdan bir rahmet vermiş. Sevgili dostlar, katımızdan bir rahmet vermiş. Yanlış bir tercüme. Katımızdan geçmiyor orada. İndimizden diye bir tabir kullanıyor. İndimizle katımız arasında çok fark var, büyük fark var. İndimiz aslında Türkçeleşmiş, dilimize de girmiş, Türkçeleşmiş. Kur'an'da indimiz geçer. İndi bilgi diye bir bilgi türü vardır. Nedir indi bilgi? Bireyin gözlem, deney ve duyuma dayalı ve aynı zamanda subjektif olabilen, bazen doğru, bazen yanlışlanabilen bilgi türüdür indi bilgi. Daha anlaşılır bir şekilde söylemek istersen, bir meselede bana göre bu böyledir demektir indi bilgi. Yani bu indi bilgi vahyi bilgi değil sevgili dostlar. İlhami bilgi de değil. İlahi bilgi de değil. Ama diyeceksiniz ki bazı dostlar diyecek ki indimizde diyorsunuz. Kimin indinde? İşte indimizde Allah'ın indinde. Hayır öyle değil. Neden öyle değil biliyor musun? Allah'ın indallah deseydi eğer ayet Allah'ın indinden bir bilgiyle bilgilenmiştir. Kabul ederdik. Ama indallah demiyor. İndimizde. Kimin indinde diye soru sorarsak burada gizli özne biz, bizim indimizde. İşte diyorlar tam bu da bu işte. Yani biz kimdir? Biz Allah'tır. Hayır biz Allah değildir. Allah'a işaret etmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'da hiçbir zaman Allah biz sözcüğü çoğul bir isimdir. Tekil değil. Çokluğu ifade eder. Kur'an'da hiçbir zaman Allah çokluğu temsil eden bir kavramla ifade edilmez. Biz Allah değildir onun için. Kur'an'da Allah her zaman tekil ifade edilir. Onun için biz kavramı Allah'ı işaret etmez. Zoraki olarak
yönlendirebilirseniz yönlendirin. O beni ilgilendirmez. Peki biz nedir buradaki biz? Biz sosyal ve doğal hayatta var olan fiiller, hareketler, bilgiler, olaylar ve olgulardır. Oradan rahmet diyor. Çünkü neden? Bilgi her zaman rahmettir. İnsana rahmet olur. Buradan edindiğim bilgi bana rahmet olmuştur diyor. Doğru, kabul ederim. Ama bu bilgi türü dediğim gibi subjektiftir. Yanlışlanabilir bilgidir. Ve özet itibariyle bana göre bilgidir. Yani bana göre bu böyledir demektir indi bilgi. Bu zatında kullarımızdan bir kulunda bilgisi bu tür bir bilgidir. Bir de diyor tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Yine burada Kur'an'da ledun tabiri geçiyor ve tasavvufta çok fazla ilmi ledun kavramı üzerinde durulmuştur. Ledun nedir? Onun sözcüğüne ilmi ledun diye abartılan şey nedir? Sözcük anlamına bakalım sevgili dostlar. Ledun bir işin iç yüzü, gizli tarafını, gizli sebepleridir. O zaman bunu eğer formüle etmek istersem, ilmi ledun nedensellik bilgisidir. Yani bir meseleye, bir olay veya olguya sorular sorarak neden bu böyle oldu, niçin böyle oldu, sonuçları ne olur? Yani illiyet prensibi eskilerin söylediği gibi nedensellik prensibiyle olayları ve olguları sorgulayarak bir sonuca ulaştırmadır. İlmi ledun. Bunu nedensellik diyorum çünkü göreceğiz geminin delinmesi, ileriki ayetlerde çocuğun öldürülmesi, yıkık duvarın yapılması falan hepsi bir sorgulama sonucu olayın iç yüzünü anlama gayreti anlatılır. Onun için tasavvuf dünyasının ve bazı tarikatların çok fazla gülünç bir şekilde sırlar bilgisi şeklinde insanlara anlattığı ve bunu ancak evliyaların bildiği, hatta komiktir ama peygamberlerin bilmediğini bu ayete dayandırarak söylüyorlar. Bu bakımdan veli nebiden üstündür gibi tezler geliştirmişlerdir. Oysa ki bu nedensellik bilgisi hep var olan akıl yürütme tekniklerinden birisidir. Ve bu adam da dediğim gibi ayetlerin hiçbir yerinde ne bilgisinin vahyi olmadığı söyleniyor. Vahiy değil bilgisi. İlhamı da değil. O zaman ne peygamberdir ne velidir sevgili dostlar. Bazılarının akla ziyan bir şekilde benzettikleri melektir diyorlar. Onlara zaten söylenecek sözüm yok. Çünkü meleğin bu kalemin gibi suret değiştiren bir varlık olduğunu zannediyorlar. Ona zaten bir şey demiyorum. Söylenecek söz yok çünkü. Bundan dolayı bu şahıs öyle abartılı bir şekilde bir bilge bile değildir. Evet. Musa Allah'ın sana öğrettiği, şimdi burada Allah'ın sana öğrettiği yanlış bir tabirdir. Ona bakarız. Bir de hangi ayettir? Musa 66. ayette. Allah'ın sana öğrettiği ilim ve hikmetten bana da öğretmen için sana tabi olabilir miyim diyor. Aslında Musa bir bilgiye sahip bir insanın varlığını görüyor. Diyor, merak ediyor çünkü araştırma ve bilgi yönünde yürüme heveslisi bir insan düşünün.
Ve ben takip edeyim sizi falan diyor. O da diyor ki sen benimle sabredemezsin, yani bana dayanamazsın. Çünkü iç yüzünü kavrayamadığın şeye nasıl sabredeceksin? Evet. Buyurun. Parçasını okuyayım. Ne diyor? Evet. Musa He. dedi, sana öğretilen He. bilgiden bana da öğretmen şartıyla sana uyayım. Evet. Sevgili dostlar, bunu neden okutuyorum? Şunun için diyor ya, Musa, Allah'ın sana öğrettiği demiyor ayette. Ne diyor? Öğretilen. Sana öğretilen. Bizim hocalarımız böyle Kur'an'a ekleme çıkarma yapmaya çok hevesliler. Allah'ın sana öğrettiği demiyor. Sana öğretilen. Yani senin de bir ustan var, bir yerde çıraklık yapmışsın, bir şey yapmışsın, bir şeyler öğrenmişsin. Sana öğretilen bilgiye bana öğretebilir misin? Ama oraya Allah'ın öğrettiği Allah kelimesini ekleyerek olayı çok başka bir yere taşımış oluyorlar. Evet. Musa dedi, beni sabırlı bulacaksın. Senin hiçbir işine karşı gelmeyeceğim dedi. Ve Hızır dedi, o halde bana tabi olacaksın ve ben sana sırrını anlatmadıkça hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Yani ben bir takım işler yapacağım, sebebini sorma. Bunun üzerine ikisi beraber yürüdüler. Nihayet gemiye bindiler. Bindikleri zaman o kul, yani insanların Hızır diye isimlendirdiği o kul gemiyi deldi. Musa ona şöyle dedi, geminin içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu çok kötü bir iş yaptın. Hızır, sen benimle asla sabredemezsin demedim mi diyor. Musa da özür diler gibi, unuttuğum şeyden dolayı beni suçlama, bu işimden dolayı bana bir güçlük çıkarma. Kusura bakma, yani yanlış yaptım anlamında. Yine gittiler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır hemen onu öldürdü. Musa, kısas olmadan masum bir cana nasıl kıyarsın? Doğrusu sen çok fena bir iş yaptın. Sevgili dostlar, bunların açıklaması var da ben şimdilik bunları okuyup geçiyorum size. Açıklanacak yani. Hızır dedi ki, doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana? Musa dedi ki, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bana arkadaş olma. Hakikaten benim tarafımdan ileri sürülebilecek son mazerete ulaştın. Artık bundan sonra bir mazeret beyan edemem. Bunun üzerine yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yemek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır hemen onu doğrulttu, yani inşa etti, yaptı. Musa da dedi ki, isteseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın dedi. Yani niye ücretsiz, bize yemek bile vermediler diyor. Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. Artık son noktaya geldik. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin 300'ünü haber vereceğim. Kaç dakika oldu? 34. Evet. Sevgili dostlar, buraya kadar olan kısım bu yolculuktu. Bu 3 olaydı. Bu 3 olaydan sonra Hızır bunları neden yaptığını anlatacak. Yani açıklamada bulunacak. Kur'an-ı tabirle tevil edecek. O tevilden sonra da bu ayetin, yani bu ayetler topluluğunun daha doğrusu ne anlattığını, gerçek mesajının ne olduğunu bundan sonraki videoda paylaşmaya gayret edeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.